Mayıs ayına güzel başlıyoruz. 2024 yılının en iyi aylarından birine giriyoruz. Bizi hemen 8 Mayıs'taki Boğa burcunda gerçekleşecek olan yeni ay karşılayacak. Yine etkileri bir hafta önce başlar. Özellikle de yeni ay sonrasındaki hafta çok daha önemli. Onu da anlatacağım. Yeni ay etkilerini daha yoğun alırız. Ama anlatmaya başlamadan önce beni Instagram'dan takip etmek isterseniz, benden danışmanlık almak isterseniz Lumos Astroloji'yi şöyle bitişik olarak yazıp bana buradan ulaşabilirsiniz. Oradan da oldukça aktif paylaşımlar yapıyorum. Eğer videoları beğeniyorsanız kanala abone olup videoları da lütfen beğenmeyi unutmayın. Zaten 2 saniyenizi alır. Böylece bana da yeni videolar çekmek için motivasyon oluyor. Ve burcunuza atlamadan önce belirtmek istediğim diğer önemli bir konu da sadece burcunuzu dinlerseniz geçirdiğiniz dönemi çok da iyi anlamayabilirsiniz. Yükselen burcunuza göre olan kısımla birlikte genel etkileri de birleştirdiğinizde çok daha anlamlı olacaktır. Mesela genel etkilerde bazen işte kalıcı işlere, ilişkilere başlama potansiyeli var ki bu yeni ayda da var. Burç yorumunuzda bu olmayabilir. Bu çünkü hepimizin haritasını tek tek bilemeyiz. Diğer evleri tabii ki boş gibi yorumluyoruz. Ancak o genel etkiler dediğimiz kısım hepimizi ilgilendirdiği için belki sizin haritanızda bir yere temas ediyordur. Bunu da bilmeniz sizin için iyi olur. Siz o dönem genel etkileri yaşayabilirsiniz. Belki bu sıralar işle alakalı bir kararsızlık yaşıyorsunuz. Uzun süreli çalışacağınızı belki bilirseniz tercihinizi ona göre yapabilirsiniz gibi. O yüzden genel etkiler tüm burçları ilgilendiriyor. Orayı da lütfen atlamayın. Sizin için anlatıyorum. Lütfen faydalanın. Ki bu yeni ay etkilerinin çoğu güzel. Evet, şimdi bakalım bu yeni ay bizlere neler getirecek. 8 Mayıs Çarşamba günü sabah saat 06.21'de Boğa burcunun 18. derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni ayda Güneş ve Ay yan yana gelerek yeni haberleri, yeni gündemleri bizler için oluşturacak. Özellikle de 8 Mayıs sonrasında yepyeni ve sürpriz şeylere başlama potansiyelimiz oldukça yüksek. Biliyorsunuz Nisan ayında tutulmalar, retro derken birçoğumuzun adım atmak için daha temiz bir gökyüzüne aslında ihtiyacı oldu. Belki birçok proje ürettik, bazı girişimlerde bulunduk. Şimdi bunları sağlam bir zemine oturtmamız gerekecek. Bir ürün elde etme, somutlaştırma zamanı. İşte bu yeni ay tam da böyle sağlam, kalıcı, istikrarlı etkiler barındırıyor. Şimdi Boğa burcu üretmek, üretkenlik, verimle tabii ki alakalı olduğu için sanki neye el atsak orası böyle güzelleşecek, bereketlenecek gibi duruyor. Bu adım attığınız bir işiniz ve sonradan büyümesi, yeni bir projenin geri dönüşlerinin çok güzel olması gibi etkiler barındırıyor. Şimdi hem Venüs, hem Jüpiter, hem de Uranüs etkisinden dolayı bir kere çok sürpriz ve uzun sürebilecek birliktelikler başlayabilir. Bu ilişki anlamında sadece olmayabilir. İş yaptığınız yerler, kişilerle alakalı da olabilir. Hiç beklemediğiniz bir yerden bir teklif alabilirsiniz. Bu yeni ay birçok kişiye tabii ki evlilik teklifi dahil birçok ilişki başlangıcı da getirebilir. Bu dönem hatta tanıştığınız, bir araya geldiğiniz kişilerin kadersel ruh eşiniz olma ihtimali de yüksek. Bir de güvenmek, böyle güvenilir iş ve ilişkilerin içinde olmak da tabii ki isteyebilirsiniz. Güvenmediğiniz insanlarla bir araya bu dönem pek gelmek istemeyeceksiniz. O riski almak istemezsiniz daha doğrusu. Kariyerinizde, işinizde yine sürpriz teklifler, değişimler olabilir. Her zaman gökyüzünde bu kadar güzel etkiler olmuyor. O yüzden lütfen iyi değerlendirin bu gökyüzünü. Hem Boğa burcunun o böyle sağlamlığı temsil etmesinden hem de Satürn'den yeni ayın aldığı harika bir destekten dolayı bütün ilişkilerde, işlerde o sorumluluğu almak çok daha kolay olacaktır. Zaten karşınıza öyle çok toksik birinin gelebileceğini ya da buna cesaret edebileceğini pek düşünmüyorum. Çünkü gezegenler kendini çok güçlü gösterdiği yerde konumlanmış vaziyetteler. İlişki anlamında ve cesaret anlamında bunu söylüyorum. Dolayısıyla kurulan ilişkilerde öyle gel gitli tabii ki olmayabilir. Daha olgun, hayatı ve insan ilişkilerini anlamış, sevginin kıymetini bilen, bunu da öğrenebilmiş kişilerle ancak yol alabilirsiniz bu dönemde. Bu bakımdan hani temeli sağlam ilişkiler kurmak için gayet elverişli bir gökyüzü olacak. Açıkçası bu dönem başlayan ilişkiler, yapılan evlilikleri ben çok şanslı buluyorum. İş kurmak, işe başlamak, ev almak, yeni bir hobiye başlamak ya da işte sanatın içinde olduğu şeylere dahil olmak veya sadece kendinizde farklı bir dış görüntünüzde bazı değişimler yapmak gibi konularda da tabii ki bizi çok destekliyor olacak gökyüzü. Bazıları için
için de gerçekten böyle bolluk ve bereket zamanı. Banka hesabı açtıysanız, bir yatırım yaptıysanız ya da ev aldıysanız, evlendiyseniz, iş yeri açtıysanız hepsinde güçlenme, çoğalma, bir bereket enerjisi var. Bu dönem bir şey alırsanız tabii ki çok uzun yıllar, uzun seneler kullanabilirsiniz. Yani kısaca sağlam olmasını istediğiniz şeylere yeni ay sonrasında özellikle belirtiyorum, başlayabilir ve başlatabilirsiniz. Radikal bir kararla da belki dış görüntünüzü, imajınızı değiştirebilirsiniz. Estetik, güzellik işleri için gayet uygun bir zaman. Yine böyle medikal tabii ki estetikler ya da estetik operasyonlar vesaire için de kullanılabilir. Ne yaptırırsanız bu dönem uzun soluklu olabilir. Biraz böyle beklemiyordum diyeceğiniz, sizi konfor alanınızdan çıkartacak etkiler de var. Bunu da olumlu görüyorum aslında. Konuştuğunuz kişiler sizi geleceğe yönelik motivasyonunuzu artırabilir. Hatta biraz da böyle bizleri hırslandıran konuşmalar olabilir. Kırıcı sözler duysanız dahi sizi bir noktada ilerlemenizi sağlayacaktır böyle bir gökyüzünde. Çünkü bu yeni ayda yükselen ikizler iletişimin çok yoğun akacağı bir zamana işaret ediyor. Sadece 12. evde gerçekleşecek bir yeni ay olduğu için tabii ki bizim boyun, boğaz kısmımız çok daha hassaslaşacaktır. Hastalanabiliriz. O yüzden böyle bademcikler şişer, boğazınız ağrır. Bu dönem kendinizi lütfen çok iyi koruyun. 6, 7, 8 Mayıs'ta böyle Mart ayındaki o tutulmanın etkilerini, yansımalarını göreceğiz. Yani mesela geçmişten tanıdığınız, bildiğiniz biriyle bu tarihlerde yeniden böyle şaşırtıcı bir şekilde irtibata geçebilirsiniz. Bazı planlanan işleri, işbirliklerini yapabilirsiniz ya da belki ilişkiler kurabilirsiniz. Mart ayınızı bir düşünün. Neler olduysa o gündemlerde sizi harekete geçirici etkiler var. Cesaretiniz yükselebilir. Mart gündemlerinizle alakalı istediğinizi alabilirsiniz ve tuttuğunuzu koparabilirsiniz. Bir de her ne kadar Mars Koç'ta olsa da hani spordur, harekete geçmektir. Bu konuda iyi ama Boğa'da bir yeni ay varken hepimiz birer boğa gibi yemeye, içmeye fazlasıyla düşebiliriz. Tam da yaza girerken hani durduk yere kilo aldırabilecek bir yeni aydan bahsediyorum. Aman dikkat. Boğa yeni ayı arka planda bir evde olduğu için tabii birçoğumuz sakinliği, dinginliği isteyeceğiz. Kendiyle özellikle belki birkaç gün kalmak isteyen, inzivada olmak isteyen kişiler olabilir. Hayatın keyfini tabii ki çıkartmak isteyeceğiz. Bir yandan yemenin, içmenin, doğanın, sevmenin ve sevilmenin daha kıymetli olduğu aslında zamanlardır. Venüs de Boğa'da. Yeni ayın sadece olumsuz temasında tabii ki toprak elementin çok yoğun Boğa burcunda bir yeni ay olunca ülke ve dünya gündeminde tabii ki ufak tefek doğal afetleri yine gündeme getirebilir. Hatta dünya üzerinde böyle işte Endonezya, Filipinler, Avustralya, okyanuslarda sıkıntılar, fırtınalar, kasırgalar, doğal afetler riskini getirebilir. Bu yeni ayda Jüpiter ve Uranüs aktif o kavuşumu hissedeceğimiz için ani hava durumları, uçak kazaları, yıldırımlar, şimşekler, fırtınalar gibi konuları yine gündeme getirebilir. Yönetim ve yöneticileri etkiler. Boğa parayı da anlattığı için evet birçok kişiyi belki zengin edecek bir süreçten bahsediyoruz. Belki bir yatırımınız çoğalacak, bir miras gelecek, kazançlarınız artacak vesaire. Ancak para piyasalarındaki ani iniş çıkışlara da tabii ki işaret ediyor bir yandan. Banka, emlak, işte gayrimenkul, arsa, arazi, böyle toprak alım satımlarda para ve toprakla alakalı yeni haberler ya da bazı değişimler ve kararların alındığı bir zamandan geçebiliriz. Tabii bir de ülkemizin daha batı bölgesi, daha böyle Trakya, işte Marmara, Ege bölgesi daha yoğun bu yeni aydan etki alıyor diyebilirim. Olumsuz anlamda tabii ki Boğa Zodya'nın en inatçı burçlarından bir tanesi olduğu için bu dönem eğer bir şeyler kaybediyorsanız inatlaşmaktandır, konfor alanınızdan çıkmadığınız içindir. Gökyüzünde en yoğun boğa etkisi olacağı zaman bunu da belirtelim. Şimdi bakalım yükselen burçlara göre bu yeni ay nasıl etkiler getirecek? Koçlarla başlıyorum. Koç ve yükselen koçlar 8 Mayıs'ta gerçekleşecek olan yeni ay sizin haritanızda ikinci evinizde meydana geliyor. Para konusunda eğer haritanızda destekliyorsa ani para girişleri, bol kazançlar, çalıştığınızın karşılığını alma, belki bolca alma döneminde olacaksınız. İş arayanlar için kalıcı iş fırsatları tabii ki kapıda. Eğer ortaklı bir işe imza atacağım, yeni bir iş kuracağım diyorsanız da hepsi için çok bereketli bir zaman.
Tabii aynı oranda çok da fazla para da harcayabilirsiniz. Buna da bir tık dikkat edin. Keyifli harcamalarınız olabilir, çoğalabilir. Sizin için maddi konular her zamankinden biraz daha fazla öne çıkacak gibi duruyor. Dolayısıyla parayı iyi yönetmek, belki sembolik bir hesap açmak, bereketlenmenizi sağlayabilir. Ufak tefek belki yatırımlar da yapmak isteyebilirsiniz bu süreçte. Eğer bir şeyleri sattığınız bir dönemdeyseniz o anlamda da belki ani bir para girişi olabilir. Siz bir şeyler satın alıyorsanız da bunları çok uzun senelerde kullanabilirsiniz. Hani zaten ben çalışıyorum diyorsanız da belki maaşınızda bazı değişimler olabilir ya da belki prim alabilirsiniz. Zam beklediğiniz bir yerden gelebilir. Kazanç elde edebilirsiniz ekstradan. Bir de ortaklık, ikili ilişkilerde tabii ki maddi konular ve değerinizle alakalı konularda gündeme gelebilir. Özellikle 7-8 Mayıs civarındaki günler. Umarım bol, bereketli, kaybettiğiniz değil kazandığınız bir yeni ay olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Boğa ve yükselen boğalar 8 Mayıs'ta gerçekleşecek olan yeni ay sizin birinci evinizde yani yükselen evinizde meydana gelecek. Sizin yeni ayınız, siz sahnedesiniz. Daha çok beğenildiğiniz, daha çok ilgi gördüğünüz, sizin kararlarınızın ön plana çıktığı bir süreçtesiniz. Hayatınızda, imajınızda, dış görüntünüzde belki radikal değişimler yapabilirsiniz. Örneğin estetik, örneğin saçınızda, belki kıyafetlerinizde, belki dövme yaptıracaksınız ama ne yaptıracaksanız, ne değiştireceksiniz hayatınızda bunların hepsi kalıcı. Sürprizleri bol bir yeni ay olacak. Hayatınızda eğer biri yoksa da sürpriz bir kişiyle tanışabilirsiniz veya kadersel bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Hatta bu dönem başlayacağınız ilişkiler çok uzun soluklu olabilir. Evliliğe dahi gidebilir. Eğer zaten hayatınızda biri varsa da ileriye dönük böyle sürpriz bir adım atılabilir. Kötü giden bir ilişkiniz varsa hemen yeni ay öncesindeki günlerde bitebilir, bitirmek isteyebilirsiniz. Fakat bu dönem daha çok böyle sağlam ilişkiler ve ortaklıkların kurulduğu bir süreç. Bir de sizin için 7-8 Mayıs civarındaki günler sağlık, iş ve günlük rutinlerinizde bir çeki düzen vermeniz için bir etki getirecek. Hatta örneğin böyle medikal estetik uygulaması için bir doktorla görüşmek için de sağlık içine giriyor. Boyun boğaz bölgenize yine bu dönemde ekstradan özellikle sizin dikkat etmeniz gerekiyor. Yepyeni bir teklif gelebilir, yeni bir şeyleri başlatabilirsiniz. Çok şanslı ve bereketli bir dönem bu yüzden yeni başlangıçlardan lütfen siz korkmayın. Yeni bir şeylere başlamak, başvuruda bulunmak vesaire özellikle yeni ay sonrasındaki bir hafta radikal bir karar vermek, yenilenmek, yeni başlangıçlara adım atma enerjisi çok yüksek. Umarım hayatınızın bu döneminde size çok iyi gelecek işleri, ilişkileri, ortaklıkları ya da ne istiyorsanız bulur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. İkizler ve yükselen ikizler 8 Mayıs'ta gerçekleşecek olan yeni ay sizin 12. evinizde meydana gelecek. Yani biraz kapalı bir alan, daha sakin, daha dingin, daha böyle kendi dünyanızda olmak istediğiniz bir süreç olabilir. Arka planda birçok şey üretebilirsiniz bu süreçte. Sanki biraz sahneye çıkmadan önce hazırlandığınız bir dönem gibi düşünebilirsiniz. Rüyalarınıza bu dönem çok dikkat edin. Sizde bir uyanışa sebep olabilir. Bir şeylerin farkına vardığınız bir zaman. Gizli ilişkiler ya da böyle platonik ilişkiler ya da başlattığınız ilişkileri henüz kimseye anlatmak istemediğiniz bir süreçten de geçebilirsiniz. Ya da uzak mesafeli bir ilişkiye de bu dönem başlayabilirsiniz. Özellikle 7-8 Mayıs civarındaki günler. Geçmişten bir kişiyle aşk, ilişki gündemleriniz olabilir. Hobilerinize, keyif aldığınız şeylere çok odaklanabilirsiniz bu sürede. Sosyal açıdan harekete geçebilir. Gelecek hedefleriniz için de neler yapmak istiyorsunuz? Bunlara daha çok odaklanabilirsiniz. Tabii bu süreç arka planda olduğu için kontrolünüz dışında gelişen bazı şeyler var. Boyun boğaz kısmınız sizin de çok hassas olabilir bu süreçte, lütfen dikkat edin. Kariyeriniz için de aslında daha kalıcı, daha sağlam adımlar attığınız, çalışmalar yaptığınız bir dönem. Fakat bunlar mesela bir proje için anlaştınız. Onunla alakalı böyle yavaş yavaş çalışmalara başladığınız kısa bir dönem olabilir. Bir de eğer meditasyondur, terapidir, iç dünyanıza yönelik şeylerle çok ilgiliyseniz, özellikle böyle meditasyon için bu dönem gerçekten güzel bir dönem, sıklaştırabilirsiniz. Bazen fark etmediğiniz cevapları tam da alabileceğiniz bir dönemdesiniz ya da bir başlangıç yapabilirsiniz bunlarla alakalı. Birileri sizin hakkınızda ne düşünüyor daha çok anlayabilir ya da öğrenebilirsiniz. Umarım harika etkiler aldığınız bir yeni ay olur. Kanala abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Yengeç ve yükselen yengeçler 8 Mayıs'ta gerçekleşecek olan yeni ay sizin haritanızda 11. evinizde meydana geliyor. Yani eğer haritanızda sizi destekliyorsa,
Kariyerinizden kazançlarınızın daha çok bereketleneceği bir dönem olacaktır. Kazançlarınızda beklemediğiniz bazı gelirler elde edebilirsiniz. 6, 7, 8 Mayıs civarındaki günler Mart ayındaki tutulmayı tetiklediği için ailenizin sattığı ya da satın aldığı bir ev, arsa, tarla, eve, aile, gayrimenkule dayalı bir konuda bir kazanç elde etmeniz de mümkün tabii ki. Önünüze bir fırsat çıkıp belki satın almanız gibi durumlarda tabii ki olabilir. Yepyeni çevrelere girebilirsiniz ve sağlam dostluklar bu dönemde kurabilirsiniz. Uzun süreler sosyal çevrenizden beklediğiniz o belki maddi ve manevi desteği bu dönemde alabilirsiniz. Yine sosyal çevrenizden biriyle tabii ki tanışabilir ve hayatınızda eğer biri yoksa ve istiyorsanız da kalıcı ilişkiler başlatabilirsiniz. Toksik ilerleyen bir arkadaşlığınız varsa hızlı bir şekilde bu dönem bitebilir. Bu dönem yeni gruplara, yeni kalabalıklara dahil olabilirsiniz ve kendinizi çok üretken hissettiğiniz bir dönemden geçiyor olacaksınız. Yurt dışı yabancılarla veya firmalarla işbirliği içindeyseniz de bunlarla alakalı sağlam etkiler var gökyüzünde. Kariyerinizdeki bir konu için belki harekete geçebilirsiniz. Daha hırslı, daha rekabetçi olacağınız bir gökyüzü var. Umarım keyifli bir yeni ay olur sizler için. Başka videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Aslan ve yükselen aslanlar 8 Mayıs'ta gerçekleşecek olan yeni ay sizin haritanızda 10. evinizde meydana geliyor. Şimdi kariyerinizden, oluşturduğunuz hedeflerinizden, statünüzden yana hızlı ve ani değişimlerin olduğu bir süreçten geçiyorsunuz. Sizin için belirgin ve güzel etkileri olan bir süreç olabilir. Aniden kariyer rotanızı değiştirebilirsiniz. Evlilik teklifi alabilirsiniz veya siz de bir evlilik teklifi tabii ki yapabilirsiniz. Bu dönem belki de evleniyorsunuzdur. Gerçekten de uzun sürebilecek evliliklerin temelinin atıldığı zamanlardayız. Eğer haritanızda tabii ki destekliyorsa. Çalışmıyorsanız çok güzel iş ve işbirlikleri bu dönemde yapabilirsiniz. Beklemediğiniz yerlerle görüşebilir, karşınıza belki bir fırsat da çıkabilir. Lütfen bu döneminizi iyi değerlendirin. Finansal konularda belki kalıcı yatırımlar yapmak konusunda da iyi bir dönem olabilir. 6, 7, 8 Mayıs civarındaki günler yurt dışı yabancılar, eğitim, yabancılarla görüşmekle ilgili böyle hareketlendiğiniz bir süreç olabilir. Kariyerinizde daha belki üretken, daha verimli ve sürprizlerle dolu olabilir. Eğer işten çıkıyorsanız bu süreçte de iş başvurusu yaptığınız, geçmişte görüştüğünüz bir yerle de yeniden görüşme imkanı bulabilirsiniz. Yeni işler ve görüşmeler için cesaret edin çünkü sağlam, istikrarlı ilerlenebilir. Umarım harika başlangıçlar yaptığınız yenilikler olur hayatınızda. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Başak ve yükselen Başaklar 8 Mayıs'ta gerçekleşecek olan yeni ay sizin yurt dışı, uzaklar, akademik işler, seyahatlerle bağlantılı olabilir. Bu dönem uzak bir yere yolculuk, seyahat etmek üzere belki bazı başvurularda bulunabilirsiniz ya da araştırmalar içerisinde olabilirsiniz. Bilet alma, pasaport, vize, bu konularla ilgilenebilirsiniz. Bu yeni ayda aslında sizin hayata bakış açınızda böyle çok ani uyanışlar, ani değişimler yaratabilir. Yeni bir eğitime başlamak, yeni bir seyahate gitmek için de gayet güzel bir dönem. Uzaklardan biriyle eğer hayatınızda biri yoksa ortaklık veya ilişki başlatabilirsiniz. Ortaklık kazançlar konusunda da sizi bu dönem çok harekete geçirici, yaptığınız konuşmaların sizi böyle psikolojik ve finansal konularda motive etmesi de söz konusu olabilir. Ödemelere çok koşturabilirsiniz bu ara. Sosyal medya veya yayıncılıkla alakalı işlerde sürpriz gelişmeler tabii ki olabilir. Mart ayında eğer finansal konular, ortaklı kazançlar, operasyonlarla alakalı bazı gündemleriniz olduysa bunlarla ilgili biraz daha böyle mücadeleli geçebilir. Umarım çok güzel fırsatlar, etkiler aldığınız bir yeni ay olur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Terazi ve yükselen teraziler 8 Mayıs'ta gerçekleşecek olan yeni ay sizin 8. evinizde meydana gelecek. Şimdi finansal konular, ödemeler, borçlar, alacak verecekler, hesaplamalar bunlar gündeminizde olacak, yoğun bir şekilde olacak gibi duruyor. Bunun dışında estetik, güzellik işleri, belki bir operasyon geçirmek gibi düşünceniz varsa bu süreçte yapabilirsiniz. Tabii ki yaptırdığınız şeyler de kalıcı olacaktır. 6, 7, 8 Mayıs civarındaki günler özellikle Mart ayındaki tutulmayı tetikleyeceği için o dönemdeki gündemlerinizde işte belki sağlık, dış görüntü, ilişkilerle bağlantılı bazı gündemlerinizle yeniden ilgilenebilirsiniz.
İlişkilerle alakalı da daha çok böyle harekete geçirici etkiler var. Ortakla bir iş teklifi, beklemediğiniz bir anda gelen bir finansal bir kaynak bulma potansiyeliniz var. Ortaklı kazançlar, işte ailenizin de belki bağlantılı olduğu bazı konular olabilir. Mesela taşınmak için bazı harcamalar yapabilirsiniz. Evlilik için bazı ortaklaşa da harcamalar yapılabilir. Yatırım yapılabilir ve bu bereketli bir süreç olabilir. İkili ilişkilerde karşı tarafın söyledikleri ya sizi motive eder ya da çok belki kırıcı etkiler olabilir ve bu tartışmaya da dönebilir. Ancak her halükarda sizin gelişiminiz için konuşmalar diyebilirim bunlara. Kendi ruh sağlığınız için de belki bazı terapiler almak vesaire size iyi gelebilir. Dinginleştirebilir, sakinleştirebilir. Umarım çok keyifli etkiler aldığınız bir yeni ay süreci olur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Akrep ve yükselen akrepler 8 Mayıs'ta gerçekleşecek olan yeni ay sizin 7. evinizde meydana geliyor. En önemli etki alacak burçlardan biri de tabii ki siz oluyorsunuz bu durumda. Şimdi öncelikle burası ikili ilişkiler, evlilik, uzun süreli ilişkilerle alakalı bir ev olduğu için size sürpriz bir teklif gelebilir. Partneriniz vardır, evlilik teklifi alabilirsiniz. Aynı evde yaşamayı teklif alabilirsiniz. Beklemediğiniz bir kişiyle bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Bir ortaklık teklifi de size gelebilir. Kısaca bu dönem gerçekten sürprizli bir dönem. Eğer bir ilişkiye başlıyorsanız da bu evliliğe gidebilecek temeli sağlam, güvenilir ilişkiler olacaktır. Uzun süreli ilişkilerin başladığı, böyle iyi tanışmaların olduğu bir dönemdir. Eğer çok uzun süredir bitirmeyi düşündüğünüz bir ilişkinin içerisindeyseniz de aniden tabii ki sonlandırabilirsiniz. Unutmayın, bu dönem başlangıç olsa da bitiş olsa da çok kalıcı olacaktır. Tanışacağınız kişilerle böyle kadersel eş teması oldukça yüksek. Sosyalleştiğiniz çevreden bu kişiyle de tanışabilirsiniz. Eğer hayatınızda biri yoksa karşılaşabilirsiniz. Yani bu dönem hayatınızda biri yoksa mutlaka değerlendirin derim. İşlerinizle alakalı da Mart ayından bu döneme kadar olan ne planınız ne projeniz varsa bunlar için hızlanmaya başlayabilirsiniz. Bol spor yaptığınız, belki günlük rutinlerinizi düzenlediğiniz bir dönem olabilir ve yine o dönemlerden gelen konuştuğunuz bir kişi varsa veya bu kişiyle de bir ortaklık gelişebilir ya da bir ilişki de gelişebilir tabii ki. Sağlık açısından da biraz daha böyle ateşli hastalıklar, işte migreni tetiklemesi, dişlerdeki hassasiyetler, bazı operasyonlar ve doktorluk işlerinizle alakalı sizi yine harekete geçirebilir. Umarım çok keyifli başlangıçlar yaparsınız. Kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yay ve yükselen yaylar 8 Mayıs'ta gerçekleşecek olan yeni ay sizin haritanızda 6. evinizde meydana gelecek. Şimdi çalışmayan yay burçları varsa, iş arayanlar varsa çok kalıcı işlerin, yeni görüşmelerin yapılacağı bir döneme giriyorsunuz. Bu sıralar tabii ki iş arkadaşlarınızda bir değişim olabilir. Çalışanlar için işteki bazı radikal değişimleri getirebilir. Yeniden bir düzenleme var burada. Kendinizi işinizde geliştirmek için de çok güzel önünüze fırsatlar çıkabilir. Mesela eğitim fırsatları gibi. İş konularında oldukça üretken bir dönemdesiniz. Ortaklı çalışmalara açıksınız. Estetik ve güzellik işleri içinde bazı belki doktor görüşmeleriniz olabilir. Sağlık açısından da biraz böyle boyun boğaz bölgemiz hassas olacak. Özellikle sizi daha çok korumanız gerekebilir. Mart ayından itibaren sosyal ilişkileriniz, arkadaşlıklarınız, ikili ilişkilerinizle alakalı harekete geçebilirsiniz. Hobilerinize, yeteneklerinize, böyle sevdiğiniz bazı alanlara yönelmek isteyebilirsiniz. Biraz bu konularda tabii daha mücadeleli, daha hırslı da davranabilirsiniz. Bu yeni ayda beslenme düzeninizi değiştirmeniz için çok güzel bir fırsat gelebilir. Radikal bir karar da alabilirsiniz. Tabii boğa etkisi yoğun, şekerlere, tatlılara biraz fazla düşebilir, abartabilirsiniz de. Ama bunları bir anda kesme potansiyeliniz de var. Umarım çok keyifli başlangıçlar yaparsınız. Kanala abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Oğlak ve yükselen oğlaklar 8 Mayıs'ta gerçekleşecek olan yeni ay sizin 5. evinizde meydana gelecek. Şimdi bu yeni ayda hayatınızda biri yoksa eğer aşk ve ilişki, flört gelebilir. Yeni biriyle tanışma, kalıcı ve sağlam birliktelikler kurmak için potansiyeli çok yüksek bir gökyüzü var. Birden fazla kısmetiniz de çıkabilir. Hatta hiç beklemediğiniz bir kişi hayatınıza dahil olmak isteyebilir. Sosyal çevrenizden, sosyalleştiğiniz bir yerden biri karşınıza bu dönemde çıkabilir. Güvenilir, sağlam ilişkiler kurulabilir. Aşktan yana daha böyle verimli bir zaman diyebilirim. Eğer çocuk gibi bir isteğiniz varsa sürpriz çocuk haberi alabilirsiniz bu süreçte. Mart ayından bu döneme gelen
kariyerinizle bağlantılı bazı gündemlerde yeni konuşmalar, yeni kararlar, yeni ortaklıklar zamanında olabilir. Hayatınızı, yaşam yerinizi bu ara tabii ki değiştirebilirsiniz. Bunun için de harekete geçebilirsiniz. Hayattan keyif aldığınız bir dönemden geçiyorsunuz. Hobilerinize, belki spora daha fazla odaklanabilirsiniz. Bunlar sizi mutlu edebilir. Üretken ve yaratıcı bir dönemde olduğunuz için kendinizi çok fazla geliştirebilirsiniz. Tabii ki fırsatlar, kolaylıklar bu süreçte size gelebilir. Bunu görmek de sizin elinizde olacak. Gelen şansları lütfen güzel değerlendirin reddetmeden önce. Umarım çok keyifli etkiler alırsınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Kova ve yükselen kovalar 8 Mayıs'ta gerçekleşecek olan yeni ay sizin 4. evinizde meydana geliyor. Şimdi bu yeni ay tabii ki ev, yuva alanınızda olduğu için aile içinde hep birlikte aldığınız bazı kararlar olacaktır. Evinizi yeniliyor olabilirsiniz. Mevcut evinizin dekorasyonunu, eşyalarını değiştiriyor olabilirsiniz. Ev alma, ev satma, kiralama döneminde olabilirsiniz. Yalnız bu dönem geçici değil de daha çok böyle kalıcı bir yere yerleşirsiniz. Bazılarınız taşınabilir demek istediğim. O yüzden o mantıkla seçin. Eğer hayatınızda da biri varsa belki aile içinde bir isteme, aileyle tanıştırma gibi bir süreçten de geçebilirsiniz. Ev içinde bereket teması var. Belki ailenin bir maddi desteğini bu dönemde alabilirsiniz. Bu dönem aldığınız bir eğitim sizi çok geliştirebilir. Bir seyahat için adım atabilirsiniz artık ve yolculukları başlatabilirsiniz. Kardeşiniz, kuzeniniz veya en yakın çevrenizdeki komşularla belki bir tartışma çıkabilir. Kırıcı konuşmalarda karşı dikkat. 6, 7, 8 Mayıs civarında Mart ayından bu döneme gelen yurt dışı seyahatler, pasaport, vize, yabancılarla işler, hukuki meseleleriniz bunlarla alakalı daha atak, daha mücadeleli bir süreçten geçebilirsiniz. Umarım çok keyifli başlangıçlar yaparsınız. Kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Balık ve yükselen balıklar 8 Mayıs'ta gerçekleşecek olan yeni ay sizin haritanızda 3. evinizde meydana gelecek. Şimdi öncelikle 6, 7, 8 Mayıs civarında Mart ayından beri iş ve kazançlarınızla alakalı yapmak istediklerinizi sizi böyle harekete geçiren, mücadele ettiren bazı etkiler olacak. Biraz tabii ki yoğun harcamalarınız da olabilir. Belki bir araç alma, satma, bu harcamalarınız bununla alakalı da olabilir. Zaten yeni ayda bunu ilgilendiren bir evinizde olacak. Evliyseniz eşinizle ortaklaşa bir şeyler satın almak gibi durumlarınız da olabilir. Yeni bir eğitime başladıysanız bunun faydasını görebileceğiniz, sizin böyle zihninizde farklı kapıların açıldığını görebilirsiniz. Yapacağınız görüşmeler, anlaşmalar için gerçekten çok verimli. Çünkü sağlam ve kalıcı iş ve işbirlikleri yapılabilir. Eğer hayatınızda biri yoksa, bekarsanız çok yakın çevrenizin sizi biriyle tanıştırma potansiyeli var. Hemen reddetmeyin. Tabii ki bir yolculukta, bir seyahatte, bir eğitimde de bu kişiyle karşılaşabilirsiniz. Eğer yaratıcı bir işteyseniz de bu dönem mutlaka kullanın. Çünkü çok değişik, farklı, orijinal işler böyle ortaya çıkartabilirsiniz. Bu da size tabii ki kazanç olarak geri dönebilir. Umarım çok keyifli etkiler aldığınız bir yeni aydan geçersiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.